Merhaba, bu videonun konusu kendin olmak. Kendin olmak maalesef zordur. Neden zordur? Çünkü özellikle günümüzde kendin olmak para etmiyor. Yani insanlar olabildiğince kendi olduğunun dışında gözükmek istiyor. Nerede? Instagram'da, Facebook'ta, Twitter'da, sosyal medyanın tamamında ve dışarıda, sokakta. Başkalarının gittiği eğlence yerlerinde, konserlere, şurada, burada maalesef kendileri olmaktan vazgeçiyorlar. Kendini kendine satıyorlar. Çözümü var mı? Introdan sonra. Hoş geldiniz. Şimdi kendin olmak nerede patlıyor? İlk önce sosyal medyada. Yani Instagram'a bakıyorsun. Instagram'da öyle pozlar veriyor ki, öyle resimler çekiyor ki, o resimlerin içerisinde mutlaka bir kitap koyuyor, kahve koyuyor, bir şey koyuyor. Ve o kitabı okumuyor. Şimdi kitap okuyup da gerçekten resmini koyana tamam. Onu da niye yapar bilmiyorum ama ben tavsiye için koyuyorum. O da belki tavsiye için koyuyor. Ama işin daha kötüsü, birisi lüks bir restorana gitsin hemen çekiliyor. Ya neden yani o yemeği önereceksen arkadaşlarına eş dost ortamında anlat. Yiyen var, yiyemeyen var muhabbetine girmeyeceğim ama her gördüğün yemeği, her gördüğün pahalı arabayı, motoru ne bulsa üstüne biniyor, yanına geçiyor. Ünlülerle resim çekilmeyi anlarım ama senin olmayan bir arabayla resim çekilmek komik. Maalesef şimdi buna karşı çıkanlar olacaktır. Kendin olmak daha çok o aşırı filtreler, aşırı makyajlar. Şimdi eskiden hani küçük küçük Photoshop dokunması diye bir şey vardı. Biz Ayça Hoca ile konuştuk, bu muhabbetin aynısını yaptık. İş mülakatına çağırıyoruz. CV'de bir resim var. Angelina Jolie. Bir şey var, Instagram sayfası var. Çocuk Kıvanç Tatlıtuğ. Karşına geliyor. Tabii bu önemli mi? Değil ama yalan. Yani biz illa Brad Pitt mi arıyoruz? Hayır. Biz illa Angelina Jolie mi arıyoruz? Hayır. Ama sorun yalan. Yani karşına gelen kişi bambaşka bir insan. Ne gerek var? Çünkü like, beğenme. Kendin olmayı bozan şey beğenme. Başkaları beğensin. Bu. YouTube haricinde diğer platformlarda dislike yok. Yani beğenmeme yok. Yani birisi bir fotoğraf koyduğu zaman tiksinç, iğrenç işaretleyemiyorsun. Ama ki dünya böyle. Çünkü o Instagram öyle popüler yapıyor. Herkes beğenmemeyi de koysa o zaman dostun, arkadaşın kalmayacak ve Instagram'ı kullanmayacaksın. Lakin bu iş sırf sosyal medyayla kalmıyor. Arkadaş ortamına girdiğin zaman bir bakıyorsun ki ya onun muhabbeti güzel, onu seviyorlar, beni kimse iplemiyor. Kendini geliştirmek yerine kendini kopyalıyorsun, klonluyorsun. Yani karşında bir tip var, ona dönüşüyorsun. Marvel'de galiba vardı, başkalarına dönüşen bir tip. Aynen onun gibi yavaş yavaş onun gibi oturuyorsun, onun gibi gülüyorsun, onun gibi kahkaha atıyorsun. Yavaş yavaş o olmaya çalışıyorsun. Niye? Çünkü o satıyor. Yani neyin sattığı önemli. Neden adam iPhone'un çakmasını yapıyor? Bu yüzden yapıyor. Dolayısıyla bizdeki sorun kalite. Kaliteli bir fotoğrafçı, kaliteli bir video çeken kameraman nasıl kaliteli iş sunuyorsa sen de kendini kaliteli sunabiliyor musun? Ne demek istiyorum? Bir kahkaha atıyor, tiksinirsin, yanından kaçarsın. Ve tabii ki kıyafetler, ve tabii ki o çantalar, bilmem neler. O da kendin olmanın dışına çıkıyor. Demek istediğim şey şu. Canlı yayında da konuşmuştuk. İlk buluşma. Hiç bambaşka birisi. Çocuk kiralık arabayla geliyor. Kız arkadaşlarından çanta alıyor, bilmem ne yapıyor. En büyük şov. İkinci buluşma yine o şov devam ediyor. Üçüncü buluşma çocuk araba kiralayacak durumda değil. Ya da diyor ki işlerim kötüye gitti. Param bitti. Bir şeyler kötü. Yalan söylüyor. Çünkü hep yukarıda böyle lüks yerlerde yemek yedirmek falan 2-3 randevu sonra patlıyor. Sen kendin olamıyorsun. Rol yaptığın zaman neşesizken, hayatın evde çok kötüyken, okula gittiğinde harika olduğun zaman sırıtıyor. Ve sen bunu, iki ihtimal var. Ya taşıyamayıp bir yerde patlayacaksın. Bu iyi ihtimal. Daha kötüsünü söyleyeyim sana. Ruhun ayrılacak bedeninden. İşte bu ruh hastalığıdır, şizofrenidir. Ne demek istiyorum? Hemen açıklayayım. Çok güzel açıklayacağım hem de. Bazı insanlar var karşımda, bakıyorum ki kız geliyor, 1. yıl üniversitede burs veriyoruz. Normal bir insan. 2. yıl arkadaşları özeneceği yerlere gittiği, özeneceği kıyafetler giydiği için yavaş yavaş acı çekerek teni ve ruhu ayrılmaya başlıyor. Öyle olmak istiyor.
Ek işlere giriyor, 2 burs alıyor, bilmem ne yapıyor. Ve o pahalı çantayı alıyor, o telefonu alıyor, bilmem ne alıyor. Bir süre sonra annesinin babasının yetiştirdiği insan olmaktan ayırıyor ruhunu. Evde başkası, yani evde bisküviti ancak yiyebiliyor, ekmek vesaire. Ya da otobüsle gidiyor gideceği yere ama gittiği yerde üstünü değiştiriyor ve vitrinde enfes birisi oluyor. Ama akşam eve döndüğünde yiyecek yemeği kalmıyor. Ve otobüse binecek parası olmuyor. Ben onu gördüm ya. Yazık, günah. Kendinizi bu kadar da kendinizden koparmayın. Acısı ileride çok kötü çıkar. Kendiniz olmak için mümkünse lütfen insanların sizi olduğunuz gibi beğenmesini sağlayın. Bunu nasıl yaparsınız? Etkili konuşma, akıcı konuşma üzerine bir sürü video var. Güzel konuşursanız eldeki malzemeyi de insanlar beğenir. Lütfen kendinizi satmayı öğrenin. Bu da bir video konusu olsun. Kendinizi satmak üzerine bir video çekelim. Ben Ümit Tatar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.